welcomed me and the whole staff, the manager, everyone who works here has been very, very good. As soon as I came in, I felt welcomed. So the first week has been good. It's been very hard. We train at high intensity, but to reach high levels, this is what you have to do. And I'm looking forward to finally get my first game. Whenever that comes, either in this week or next week or the week after. Evet, benim açımdan ilk günlerim gerçekten harika geçti. Zaten buraya geleli yeni olmuştu ve takımdaki herkes tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığımı söyleyebilirim. Gerek teknik direktör tarafından, gerek buradaki çalışanlar tarafından, herkes tarafından çok iyi bir şekilde karşılandım. Dolayısıyla bu da beni mutlu etti. Antrenmanla ilgili olarak gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaten yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan şey sıkı bir şekilde çalışmaktır. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Maçlar için sabırsızlanıyorum. Bu formayla ilk oynayacağım maç için sabırsızlanıyorum. Ve önümüzdeki haftaları bekliyorum. Sorulara geçelim. Buyurun Ünal Bey. Bir fotoğrafı vardı oğluyla, Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı vardı. Fenerbahçe'ye gelmesinde etkisi oldu mu oğlunun? Anladı sanırım. You understood the question? Yeah. All right, translate if you want. It's why I had a picture with my son. Yeah, you had your son had a picture with the Fenerbahçe jersey. Did it also happen an impact for you to come to Fenerbahçe? No, my best friend from Norway, since I was 8, he's Turkish, and he bought this gift for my son about 3 or 4 years ago. And he said, "Inshallah, one day you will play for Fenerbahçe," because he's been a Fenerbahçe fan his whole life. And and I'm here today, so it's a bit surreal that I'm here, and I'm very happy. This is such a big club. Probably the biggest club I've ever played for, alongside United, but I didn't really play for the first team there. So no, I'm really happy to be here, and it's a bit extra special that two of my best friends back home in Norway support Fenerbahçe their whole life, and now they get to support me. But also this is pressure, because if I have one bad game, they will kill me. Açıkçası Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından bu yana tanıdığım olan arkadaşım Türk. 3-4 yıl önce de oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti. Ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. O da Fenerli. Kendisi çok iyi bir Fenerbahçe'de bahsetmiş olduğum Türk arkadaşım ve netice itibariyle ben de buradayım, Fenerbahçe'deyim ve bu rüya, bu istek açıkçası gerçekleşmiş oldu. Ben gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia olarak ifade edebilirim. Tabii bunun içerisinde Manchester United da var ama Manchester United'da çok fazla top oynayamadığım için, top süre alamadığım için dolayısıyla oynayacağım en büyük camia olarak Fenerbahçe'yi söyleyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu şu anda böyle olması. Çünkü bahsetmiş olduğum gibi en iyi arkadaşım Türk ve çok iyi bir Fenerbahçeli ve benim açımdan da gerçekten bu mutluluk verici ama aynı zamanda bir baskı da uyandırıyor bende. Çünkü eğer kötü oynarsam zannediyorum ki arkadaşım beni mahvedecek. Buyurun Gökhan Bey. Kariyeri boyunca aslında salt bir mevkiye bağlı kalmadı. Forvet arkası, kanatlarda gördük, santrfor pozisyonunda gördük. Kendisini en iyi performansını gösterdiği mevkiyi nasıl tanımlar? Nerede hissediyor? So when we looked your position when you're playing on a pitch, we didn't see you in an exact or specific position. Sometimes you played as a second striker behind a striker. Sometimes you played as a winger. Sometimes you played as a striker. So how can you describe yourself to play much better when you're feeling much better when you're playing on a position from this? No, I've always been a striker, but I'm very versatile. So I can play down the middle and as a 10 in Bournemouth. I had a very good spell and played as a 10 behind Callum Wilson. I've played on the left in the 4-3-3 for Bournemouth and for Watford, and also in my youth for academy in United. I played a lot on the left and down the middle. So in the formation we play, my best position is down the middle, either as the drop-in striker or as the number 9.
but in a 4-3-3, then I prefer to play either down the middle or on the left. But because I've been coached to be versatile and can play in different positions, I've always moved. And sometimes when people are injured, they put me to get me in the team. They put me on the left, the right, or down the middle. That's the reason why I've played in different positions. But my main position is a striker. I like to make runs in behind and create chances and score goals. And yeah, that's why I enjoy it. But I always do what the coach tell me. If the coach tell me to play right back, then I play right back because I want to help the team. Açıkçası genel anlamda ben her zaman santrafor oynamıştım ama aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu olduğumu da söyleyebilirim. Bournemouth'tayken daha çok 10 numara pozisyonunda da oynamıştım ve 4-3-3 formasyonunda oynarken sol tarafta da oynamıştım. Hem Bournemouth'ta hem de Watford'da sol tarafta da oynamıştım. Bunun dışında formasyonla göre de tabii ki değişebilen bir şey bu oynamış olduğum pozisyonlar. Aynı şekilde santrafor arkası da oynamıştım. 4-3-3 pozisyonunda sol tarafta da oynamıştım. Kenar oyuncusu olarak da oynamıştım. Demiş olduğum gibi çok yönlü olarak farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Ama bunun dışında aynı şekilde sol veya sol tarafta, sol kenar olarak veya merkez oyuncusu olarak da oynamış olduğum zamanlar vardı. Dolayısıyla bu tip pozisyonlara oynamaya alışığım ama ana pozisyon olarak soracak olursanız santrafor olarak oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Çünkü santrafor oynadığım zaman defansın arkasına koşu yapmayı seviyorum ve oralarda gol imkanı, takımım için gol imkanı yaratmayı seviyorum. Ama burada önemli olan şey hocanın benden isteği, hocanın benden beklentisi. Hoca benden sağ bek oynamamı isterse, sağ kanat oynamamı isterse tabii ki de orada da oynarım. Maksadım, amacım takımıma yardımcı olmak. Kenan Bey. Az önce aslında kısmen de kendisi de bahsetti. Manchester United'da istediği süreyi alamamak için de ukde bırakmış. Şimdi Fenerbahçe'de büyük bir camiaya geldi. Ve şunu hatırlıyoruz, Manchester United'a karşı birçok gol attı diğer takımlarda. Yani özellikle bir motivasyon kaynağı olduğunu da görüyoruz. Muhtemelen bir hırs, bir motivasyon da yaratmış. Şimdi Fenerbahçe'ye kariyerin olgunluğunda geliyor. Bu Manchester United sürecinden sonra bu nasıl bir motivasyon yaratıyor? So as you said before, you couldn't take minutes to play for the Manchester United, and it has been also a little bit upset for you not to play for the Manchester United. But when we see that you played for the opponent team, when you played against Manchester United, we also saw that you scored against Manchester United, and maybe it might be a source of motivation for you to play against Manchester United. And you came here with a major manner to Fenerbahçe. And after this process of Manchester United, what would you like to say about your performance or the future in Fenerbahçe? No, so I went to United at 16. I went when probably the United had the best team in the world. You had Cristiano, Tevez, Berbatov, Rooney. And I didn't break through, but that doesn't mean my career is over. So I went elsewhere. When you play against United and you come from United, any player who plays against the old team, I think when you play against them, maybe you're a bit extra motivated and extra focused, and that's why I'm most of the time, a few times scored 4 or 5 goals, I think, against United in the different teams I've played. But no, I have a lot of respect for the club, and I'm here today because of the academy I went through there, a small part of it. So no, but here in Fenerbahçe, I don't want to say too much. I want to start on blank pages and try and have my best season that I've ever had in my career. I'm 30 years old. Strikers, they always come to their peak when they're 30, 31, 32, and I feel this was the best move for me. I wish I came here earlier, but this was the scenario at the moment, and I want to help the team and the coach and everyone and the fans especially, and try and give my best for the club, and hopefully we'll achieve a lot together. Ben Manchester United'a 16 yaşındayken gitmiştim ve siz de takdir edersiniz ki o dönemki Manchester United'ın kadrosu oldukça iyi bir kadroydu. Dünyanın en iyi kadrosu diyebilirim. Ronaldo vardı, Berbatov vardı, Tevez vardı, Rooney vardı. Bu tip oyuncular vardı o dönemde. Dolayısıyla
benim de o kadroda yer bulma şansım bir anlamda zor olmuştu. Ama tabii ki bu kariyerimin sonu anlamına gelmiyordu. Ben de başka bir kulübe gittim. Manchester United'dan başka bir kulübe gittiğimde her oyuncuda olduğu gibi eski takımınıza karşı oynadığınızda, rakip olarak oynadığınızda ekstra bir motivasyon oluşur sizde. Öyle zannediyorum ki farklı takımlarda Manchester United'a karşı oynarken 4 ya da 5 gol atmıştım. Elbette ki Manchester United'a da saygım sonsuz. Çünkü oradaki akademideki geçirdiğim zamanların da benim kariyerimde çok olumlu bir etkisi vardı. Fenerbahçe'deyim şu anda. Tabii ki de çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben şu anda burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. Ve 30 yaşındayım ve bir santrafor için 30, 31, 32 yaşları oldukça verimli yaşlardır. Keşke daha önce gelebilseydim Fenerbahçe'ye ama senaryo, süreç bu şekilde gelişti. Benim şu anda tek temennim takımıma, hocama yardımcı olabilmek ve elbette ki taraftarları mutlu edebilmek. Ve ben burada en iyisini ortaya koyarak hep birlikte koyacağımız performansla başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum. Süleyman Bey. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin diyorum ve başarılar diliyorum. 4 gün sonra Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak, Dinamo Kiev maçına. Yani takıma yeni katılan bir oyuncu olarak nasıl görüyor hem kendini hem de takımı? Şansı ne oranda? So first of all, welcome to Fenerbahçe. Thank you. And as you know, the 4 days later, we're going to play against Dinamo Kiev for the qualifications of the Champions League. And as a new player in the Fenerbahçe, what would you like to say about the chance of our team to eliminate this game for yourself individually and also for the team? So we haven't started to focus on Dinamo Kiev yet. I came here 4 days ago. I've had 3 sessions, but what I can say is from my experience in 10 years in professional football, the way we train is probably one of the highest level I've ever done. The boys are fit. The coach is so detailed. Every single detail he's on with tactics, fitness, and precision. So from what I've seen so far, we should be 100% ready. I need a bit more training to come 100% to my best fitness, but I know this will come with 1 or 2 weeks and just focus and train hard. But the chances are there. We travel to Poland to play Dinamo Kiev, and there is a fight for is kill or be killed. This Champions League. I only have 7 minutes in the Champions League, and is one of my dreams since I was a kid is to play Champions League. So every game is important, and the first game we have is this game against Dinamo Kiev. So I'm really looking forward to it, and I think the boys as well, because it doesn't get bigger than the Champions League, and of course, yeah. Evet, şu an itibariyle takım olarak Dinamo Kiev maçına odaklanmaya başladığımızı söyleyebilirim. Ben 3-4 gün önce buraya geldim ve henüz 2 antrenman yapabildim takımla beraber. Söyleyeceğim şu ki 10-12 yıldır profesyonel olarak futbolcuyum. Ve bu süre zarfında yaptığımız idman şeklinin görmüş olduğum en yüksek idman seviyelerinden bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknik direktörümüz, hocamız oldukça detaycı. Her konuda detaylara çok önem veren birisi. Fitness, taktik, antrenmanlar ve pozisyon anlamındaki konularda oldukça detaylı bir teknik adam kendisi. Elbette ki bizlerin de %100 bir şekilde bu maç için hazır olması gerekiyor. Benim birazcık daha zamana ihtiyacımın olduğunu düşünüyorum %100 bir şekilde fit olabilmek adına. Şu an itibariyle Dinamo Kiev maçına odaklandık. Şans orada, ihtimaller orada. Bizleri bekliyor olacak. Bizler de Polonya'ya gidip bütün savaşımızı, bütün gücümüzü ortaya koymak istiyorum. Benim Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 dakikalık bir sürem var ve çocukluğumdan bu yana hayalim Şampiyonlar Ligi'nde top koşturmak. Her maç bizim açımızdan önemli. Şu anda oynayacağımız maç Dinamo Kiev maçı ve sabırsızlıkla orayı bekliyoruz. Biz takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyoruz ve elimizden gelen iyisini göstereceğiz. Ahmet Bey.
İki kısa sorum olacak. Birincisi, gelmeden önce Ozan Tufan'la takım arkadaşıydı. Ozan Tufan'la veya başka biriyle görüşme gerçekleştirdim Fenerbahçe ile ilgili. Bir de şunu sormak istiyorum. Premier Lig'den son yıllarda gelen oyuncular bu ligi ciddiye aldıklarında çok iyi izler bıraktığını görüyoruz ama biraz küçümsemeyi gördüğümüzde de çok hayal kırıklığı performanslar görüyoruz. Bu lig hakkında ne kadar bilgiye sahip? Bunu da sorarız. So he has two short questions. The first question is that Ozan Tufan was your teammate when you were playing in Watford. Did you talk to him or anyone else before you came here? The second question is that the player who comes from Premier League, when they take serious the Turkish division, they are showing When very... what? When what? When the player who comes from the Premier League, from Yeah. England, when they take seriously our division, our Turkish, Turkish, yeah. yes, our Yeah. Turkish division, they are showing remarkable performance. But if they underestimate our league, so they cannot show very good performance. Yeah. This short questions. What would you like to say? Okay, first, yeah, Ozan is my brother. I seen him in I met him when he came in the Watford change room, and I remember he didn't really speak English, so and I remember how that felt for me when I moved to England in the academy, and I did speak English, but not as good. And English accent goes really quick, so I didn't understand the banter. You know banter? Mm-hmm. So I remember Ozan came, and I tried to pull him to the side, and I said, whatever you need, just ask me. And then I took him to Turkish restaurants, introduced him to some Turkish people who's well known in London, and from there we just became friends. And I think it was around after 2-3 months I asked him about Fenerbahçe, because I knew that there was some talks from the last summer, and all things he had to say was this would be perfect for you, as in Fenerbahçe the club. And he told me when he comes back he will speak to the people, and then we kept in contact after he went back in January, and now I'm here. Ozan, I have a lot of respect for Ozan. He's a quality player, and I wish him the best in Hull. I got a friend, even though he was just for 4 months, but I have a lot of respect for him, and he only spoke good about Fenerbahçe. Yeah, I'm happy for that. The second question, what was that? The player who comes from the Premier League. Yeah, okay. No, so I think the problem with this is the mentality. I think the lifestyle in Istanbul and the way the people treat people is so amazing, and it can happen that you fall off and you forget the work ethic. My mentality is very different. I know you had a few Norwegian people who played here before. Yes, I'm Norwegian, but no, I played in Premier League for a long time, but I'm Norwegian, and you have Martin Linnes who played, and Omar and Sørloth who played, and they all did well for their clubs. And me, I have the same mentality. I think when you come to such a big club with such a great manager as well, with all the fans who has this club as a second religion, or love the club so much, then the least you can do is give everything on the training pitch, and give everything for the club. I didn't come here for a holiday and put cigar in my mouth. No, I came here to try and achieve something with the club and improve as a player. And after I've been here the 4 days, I'm not 1% doubt that I made the right choice. Long, huh? Ozan Tufan benim kardeşim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Watford'a geldiğinde Ozan Tufan İngilizcesi çok iyi bir durumda değildi. Ve ben onu gördükten sonra orada ben kendimi de düşündüm. Çünkü benim de ilk zamanlarım aynı o şekildeydi. İngilizcem vardı evet, ama çok iyi bir durumda değildim. Çünkü İngiliz aksanına alışması da biraz zaman alıyordu. Sonrasında Ozan Tufan'la kaynaşmaya başladık ve ona neye ihtiyacın olursa olsun bana söylemen yeterli diye ona bahsetmiştim. Aynı şekilde onu Türk restoranlara götürdüm. Orada Londra'da bilinen Türk insanlarla beraber tanıştırmış oldum ve neticesinde iyi bir arkadaşlık kurduğumuzu düşünüyorum. 2-3 ay sonrasında da ona Fenerbahçe'yi sordum. Buranın nasıl bir yer olduğunu sordum ve senin Fenerbahçe'ye gitmenin mükemmel olacağını
bana aynen bu şekilde iletmişti ve bundan sonraki süreçte de kontağımız her zaman, iletişimimiz her zaman devam etti ve hatırlarsanız Ocak'ta zaten o geri dönmüştü. Ben kendisine çok saygı duyuyorum. Gerçekten kaliteli bir futbolcu ve onun için de elbette en iyisini diliyorum şu anda. Hull City'de kendisi ve orada en iyisini diliyorum onun için. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Ona saygı duyuyorum ve onun için aynı şekilde iyi şeyler diliyorum, güzel şeyler diliyorum takımında. İkinci sorunuza gelecek olursak açıkçası bu mental bir durum, mental bir problemle alakalı bir şey. Sizin yaşam şeklinizle alakalı olan bir şey. Dolayısıyla bunları daha çok düşünüp, yaşam tarzını daha çok düşünüp eğer iş etiğini aksatırsanız bu sizin için bir problem olabiliyor. Ben de aynı şekilde burada daha önceden oynayan oyuncuları da iyi biliyorum. Onların performanslarını da oldukça iyi hatırlıyorum. Aynı şekilde Lines, Omar, Sörloth bu oyuncular buraya geldikten sonra çok yüksek seviyede performans gösterdiler. Takımlarına yardımcı oldular, iyi işler yaptılar. Ben de aynı mentaliteye sahibim ve büyük bir hırsla ben de burada çalışmak istiyorum. Aynı şekilde çok iyi bir hocaya sahibiz. Çok büyük bir camiada olduğumu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra taraftarlarımız oldukça tutkulular. Tıpkı ikinci bir din gibi Fenerbahçe'ye tutkuyla sarılıyorlar ve kulübü çok fazla seviyorlar. Ben de burada olduğum müddetçe her şeyi vermek istiyorum. Ben buraya dudaklarımın arasında proyu almak için ya da burada tatil yapmak için değilim. Burada bulunmuyorum bu sebepten dolayı. Ben buraya başarmak için geldim ve bunun için de çok mutluyum. Şu an verdiğim karardan dolayı %1 dahi bile bir şüphem yok. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Katılımınız için teşekkürler. Thank you. Finish? Yeah. Just a İki fotoğraf istiyoruz. İki fotoğraf. You want two pictures?